Arkadaşlar hepinize bol sisli bir Dalat sabahından günaydın. Ben böyle çilekle donanmış bir yeşil çayım var. Tava hazırladı bana. Onu içeceğim. Bir yandan da Dalat'ın sislerine bakıyorum. Böyle bayağı bir sis var ama bölgesel sisler çok enteresan arkadaşlar. Yani bakın şurada var. Burada yok. Yani Vietnam'ın işine akıl sır ermez. O yüzden üzerine çok düşünmemek lazım. Nerede sis var, nerede sis yok. Ben özellikle o muhteşem ormandaki derinin üstünde sanki böyle bir sinema efekti gibi akan sisi gördükten sonra dedim artık Vietnam'ın işine akıl sır ermez. Hepinize günaydın. Giọng nữ nói nên Việt Nam tuyệt vời, tôi yêu đất nước này. Ba lô gọn ghẽ, ly cà phê xong xanh tay. Sương mai trên hẻm nhỏ, tiếng rao chào ngày mới này. Bánh mì thơm phức, xe máy chạy vội qua vai. Em cười trong gương cửa kính, tim đập theo nhịp đường dài. Việt Nam tuyệt vời, hey, tôi yêu đất nước này. Từng con dốc, từng cơn nắng cho em thêm mạnh mẽ. Arkamda da böyle işçi beyefendi çalışıyor. Ben ıslandım, sanırım kamerada da bir damla var ama. Tiếng nói góp lại thành mùa xuân. İyice birbirine karıştı ama biz yaklaşık herhalde bir haftaya, yani hemen hemen bir haftadır Dalat'tayız. Böyle ben her gün çekim yapmadım. Gezdik, dolaştık, kahve içtik. Bayağı şu bakın mahalle araları, şunlar var ya, onların aralarında dolaştık. Belki bir kere daha dolaşırız oralarda. Evet arkadaşlar, burası bizim otelimiz. Send card to receptionist. Kart, okay. You got it. Thank you. Thank you. Yani şöyle söyleyeyim, Dalat'ın suyu buz gibi. Buz. Anlatamam size. Çok güzel ve ben kışın soğuk suya o kadar özlemişim ki. Yani uzun süredir maalesef uzun süredir sıcak suyla duş alıyordum. Yani sıcak su değil, ılık su daha doğrusu. You can video it. Yes. Domaine de Mary Kilisesi diye geçiyor. Domaine de Mary Kilisesi diye geçiyor. Açıkçası bir kiliseye bakıp neden pembe diye sorduğum nadir anlardan birini yaşadım bu kiliseyi gördüğümde dostlar. Çünkü alıştığımız kilise imgelerinde gri, beyaz sıva, ama burada karşımda neredeyse pastel tonlarda yumuşak pembe bir cephe duruyor. İlk bakışta böyle romantik ya da turistler için yapılmış gibi gözükse de aslında nedeni bu değil. İşin içine girdikçe bunun aslında tarihsel mimari ve kültürel olarak oldukça bilinçli bir karar olduğunu fark ediyorum. Önce biraz tarihinden başlayalım. Bu kilise 1940-1944 yılları arasında, yani Fransız sömürge döneminde inşa edildi. Dalat zaten Fransızların serin iklimi nedeniyle bir tür dağ tatil kenti. Bundan bahsetmiştik. Şehir başlı başına kolonyal mimarinin bir laboratuvarı. Buraya bölgede Kiraz Kilisesi deniyor arkadaşlar. Cherry Church diye geçiyor. Kiraz Kilisesi. Yapının inşasını dönemin Fransız yönetici elitleri destekliyor ve kilise yalnızca ibadet için değil, aynı zamanda sosyal yardım, eğitim ve yetimhane faaliyetleri için tasarlanıyor. Yani burası en başından beri sadece dinsel bir yapı değil, toplumsal bir merkez.
genellikle böyle bir özelliği vardır ibadethanelerin. Ama özellikle Vietnam'da bu daha fazla artıyor. Neden? Mahayana Budizmi kültürü diğer dinleri etkilediği için. Mimariye baktığımda ilk fark ettiğim şey şu oluyor. Bu yapı tamamen Avrupa'dan kopyalanmış bir kilise değil. Fransız etkisi çok belirgin ama cephede klasik bir simetri var. Giriş aksı güçlü. Üstte gül pencere dediğimiz yuvarlak vitraylı pencere bulunuyor ki 17. ve 18. yüzyıl Fransız kiliselerinde gördüğümüz bir unsur bu. Plan şeması da haç formuna yakın. Yani tipik bir Katolik kilise organizasyonu bu anlamda. Ama sonra çatıya baktığınızda işler değişiyor. Çatı formu sivri gotik kuleler ya da ağır taş kütleler değil. Daha çok Vietnam'ın orta yaylalarındaki yerel uzun evleri. Yani Ne Rong tarzını andıran bir eğime sahip. Daha hafif, daha iklime uyumlu. İşte burada şunu fark ediyorsunuz. Bu yapı aslında Batı mimarisinin tropikal coğrafyaya uyarlanmış hali. Yani kolonyal ama körü körüne taklit değil. Yerel olan bir şekilde kendi imzasını sömürgecinin eserine de olsa atıyor. Gelelim herkesin merak ettiği o pembe renge. Ben ilk başta bunun sadece estetik ya da Instagram'lık bir tercih olabileceğini düşünmüştüm. Fakat araştırdıkça bunun birkaç katmanlı nedeni olduğunu gördüm. İlk neden malzeme meselesi. Cephede kullanılan sıva ve taş karışımında demir oksit içeren pigmentler var. Bu tür doğal pigmentler kireçle birleşince pembemsi ya da somon tonları renklere bürünüyor. Yani renk biraz da malzemenin doğasından geliyor. Güneşte kolay solmuyor, tropikal iklime dayanıklı. Nemden de az etkileniyor. Teknik olarak mantıklı bir seçim. İkincisi arkadaşlar iklim faktörü. Dalat her ne kadar serin bir dağ kenti olsa da yazları tropikal, özellikle öğle saatlerinde tropikal güneş görece güçlü. Koyu renkli bir cephe daha fazla ısı tutardı. Bu yüzden açık pembe renkleri seçmişler. Fakat en ilginç tarafı estetik ve kültürel boyutu arkadaşlar. Kilisenin etrafına bakıldığında çok fazla çam ağacı, yeşil bitki örtüsü ve özellikle ilkbaharda açan pek çok pembemsi çiçekleri görebiliyorsunuz. Özellikle kiraz çiçekleri bölgenin her tarafında. Pembe cephe bu doğanın içinde adeta kaybolmuyor. Tam tersine doğayla uyumlu bir kontrast kuruyor. Yani aslında arkadaşlar bina manzarayla kavga etmiyor. Sanki onunla konuşuyor. Yani aslında bu mimaride yerelle ilişki kurma noktasına oldukça fazla ağırlık verilmiş. Hem mimarinin şekli hem de seçilen renk itibariyle bu görülebiliyor. Yani üst kat dediğim öyle aman aman da şey değil, insanların çıktığı bir nokta. Şurası arkadaşlar. Oraya çıkıp şöyle üstten bir görüntü alacaktım. Görüntü almak istiyordum. Neyse ya. Moralimizi bozmayalım. Devam edelim. İsa peygamberi de hatırlamış, anmış olduk. Allah rahmet eylesin. Selam vermiş olduk. İnsanlara takılıp da
moralimizi bozmayalım. İşte o nedenle pagoda diyorum arkadaşlar. O nedenle pagoda diyorum. Yani Katolik kilisesi yasaklarla, kurallarla dolu bir yer gibi geliyor bana. Bu yasak ve kurallar yani bence zaten İsa'nın ruhuna da aykırı. Benim kafamdaki peygamberler böyle insanlara yasaklar, kurallar koyan insanlar değiller. Çok olgun, çok aydınlanmış insanlar. Bu İsa peygamber için de geçerli, Muhammed peygamber için de geçerli. Takipçileri çok daha farklılaşıyor. Thank you very much. Come on. Dạ. Chị, mình ăn gì đây? Yemek yemeye geldik dostlar. Şimdi Heo nướng, nai nướng, gà Dalat'a özgü bir şeyler yiyeceğiz. thì qua em vừa em làm heo không ăn được nai. Arkadaşlar birazdan çok önemli bir noktaya gideceğiz. Şimdi yemekten sonra. Yani benim için çok önemli bir nokta. Öyle söyleyeyim. Hatta Dalat, yani Dalat dediğimde aklıma ilk gelen nokta bu. Dalat'a gelme nedenim diyebilirim neredeyse size. Çünkü uzun zamandır araştırdığım konu. Dalat'ın en önemli, benim için en önemli noktası burada Zen Budizminin çok önemli bir manastırı var arkadaşlar. Yani şey gibi düşünün. Ciddi anlamda bir dinin Kabe'si gibi düşünün. Ama yanlış bir örnek verdim. Çünkü Zen Budizminde Kabe diye bir şey yok. Yani bir dinin hacı merkezi kadar önemli bir nokta aslında. Burada Zen Budizminin en önemli okulu. Hatta aslında Vietnamca'daki tabiri çevirdiğimizde doğrudan doğruya bu tabir enstitü anlamına geliyor. Bunun için bir parça böyle size bahsedeceğim. Beni en çok etkileyen noktalardan bir tanesiydi bu. Tarih boyunca tek tanrılı dinlerin hepsinde, istisnasız hepsinde Haçlı seferleri ve benzeri, yani ya da bir yeri işgal edip orayı o dini yayma amacı ve benzeri gibi amaçlar taşıyor tek tanrılı dinler bildiğiniz üzere. Fakat Budist kültürde böyle bir kavram yok. Yani Budist kültür tarihi boyunca Haçlı Seferi gibi bir şey yapmamış arkadaşlar. Yani din adına savaşmak ya da bir yeri Budistleştirmek bağlamında bir savaşı yok. İslam'daki cihat ya da Orta Çağ Hristiyanlığındaki Haçlı Seferi ve benzeri gibi kavramlar Budist kültürde yok. Doktrinsel düzeyde Budizm savaş konusunda şunu söylüyor aslında. En temel etik ilkesi ahimsa. Yani canlıya zarar vermemek. Bakın insana demiyorum, buranın altını çizmek lazım. Canlıya zarar vermemek. Daha ilk en büyük ahimsa ilkesinde öldürmemek, şiddet uygulamamak, psikolojik şiddet uygulamamak, bu kadar genişletiyor. Merhamet, karuna diyor buna ve şefkat, metta. Bunlar ana kuralları. Can almaktan kaçınırım, temel ilkeleri. Rahatsız etmekten kaçınırım, yine temel ilkeleri arasında. Dolayısıyla Tanrı adına savaş, dini yaymak için kılıç, kutsal savaş, işte günah affı için savaşma, savaştıkça cennet ya da cennetten bir parça alma, şu bu falan, bu tip kavramlar Budizm'de yok. Tanrı adına savaş fikri kesinlikle yok. İman etmeyeni zorla dönüştürme gibi bir şey de yok. Yani cennetten bir parça kazanmak için işte savaşırım, şehit olurum, şu olurum, bu olurum. Bunların hiçbirisi Budizm'de yok dostlar. Budizm asıl savaşın dışarıda değil, zihnin içinde, insanın kendisinde olduğunu söylüyor. Bir Budist için en büyük düşman, kişinin kendi arzuları ve cehaleti, öfkesi. Bir Budist için 3 tane devasal düşman var arkadaşlar. Bu 3 büyük düşman Budizm'e göre, yani Budist metinlerde bu geçiyor.
Pek çok metinde, Budist metinler dediğimde çok büyük bir, yani Zen Budizmi metinlerinde geçiyor desem daha doğru olur. Zen Budizmi metinlerinde bu 3 büyük düşman varken dışarıdaki düşmanla uğraşacak zamanın olmadığını, uğraşacak halin kalmadığından bahsediliyor. Neydi bunlar? Tekrar edelim. Sinekler geliyor arada bir, o yüzden kusura bakmayın, ısırdı mı ısırmadı mı. Cehalet, arzu, kişinin kendi cehaleti, arzusu, arzuları ve öfkesi arkadaşlar. Yani bu Budizmin en büyük 3 düşmanı olarak geçiyor. Peki Budizm tamamen barışçıl mı? Hiç mi savaş olmamış? Doktrinde tamamen barışçıl. Fakat maalesef devletler Budizmi çok farklı şekillerde kullanmış. Özellikle milliyetçilikle birleştiğinde 19. yüzyıldan itibaren bazı keşişler milliyetçilikten çok fazla etkileniyorlar ve milliyetçilikle dinin birleşiminin korkunç sonuçlarını, milliyetçilikle dinin kesişiminin korkunç sonuçlarını fazlasıyla biliyoruz. Anlatmaya gerek yok. Yani tüm dünyadaki o sağ muhafazakar denilen akımların, yani dinle milliyetçiliği birleştiren bu akımların sonuçlarını zaten biliyoruz. Fakat işin en enteresan tarafı, şunu başarmaları çok enteresan. Yani dini nasıl bunun içerisine koyuyorlar? Çünkü din, hangi dine bakarsak bakalım, belki Yahudiliği bir parça bu konuda ayırabiliriz. Ama en azından dinlerin büyük bir çoğunluğu enternasyoneldir. Dünya vatandaşlığından bahseder. Bunu nasıl alıp da milliyetçilikle birleştirebiliyorlar? Propagandanın, yani okuldan tutun medyaya, koskocaman bir atmosfer içerisindeki propagandanın başarısı diyelim. Maalesef mesela Japonya Zen manastırlarının silahlı keşişlerini üretmiş milliyetçilik başladıktan sonra. Zen emrettiği için değil, politik çıkarlar yüzünden. Yine Sri Lanka'da yine milliyetçi akımlar böyle 19. yüzyılda, 20. yüzyılın başlarında yayıldıktan sonra Budist keşişler içerisinde bazıları milliyetçi savaşları destekliyor. Özellikle Tamil bölgesindeki bazı Budist keşişlerde bu görülüyor. Fakat enteresan biçimde bu keşişlerin bir kısmının da kendi devletleri tarafından maaş aldığı da görülüyor. Yine Myanmar, Burma'da da bazı keşişlerin milliyetçilik akımından etkilendiğini dünya görüyor arkadaşlar. Masaya oturdum, ondan sonra yemeye başladı. İnanın belki 10-15 dakika önce bana seslendi bu balkondan. Ben şu aşağıdaydım. Size de göstereyim. Şu aşağıdaydım. Şimdi yemeye başladı. Dedim niye başlamadın yemeğe? Dedi birlikte yiyelim. Hem dedi belki videosunu çekmek istersin. Yani huzur kaynağı ya. Gerçekten huzur kaynağı. Şimdi yiyor. Karınca gibi yiyor benim bir tanem. O kadar sakin ki ya, 3 aydır ben biraz kavgacı bir insanımdır. Bakmayın böyle hani sempatik ya da gözüktüğüme. Trip yaparım, böyle küserim. Biraz şımarık bir adamım yani. Ama o kadar güzel bir ruh hali var ki, yani burası başta Tao olmak üzere. Buradaki insanlar beni tedavi ediyor. Gerçekten de öfkem diniyor. İnanılmaz bir huzur buluyorum. Çok enteresan ya. Bu 3 ay, yani ilk defa bir ilişkimde 3 ay boyunca bir kere sesim yükselmedi ya. Yani bazen böyle şoke oluyorum. Gerçekten hani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Maşallah diyeyim. Yemeğim hazır. Bu böyle üstünde fıstık, kavrulmuş fıstıklar olan biftek parçaları. Altında da pirinç ve sebzeler var. Burada yumurtamız var. Burada bir diğer yumurtamız var. Burada sosumuz var. Bu da portakal suyumuz. Biraz kalabalık, o yüzden böyle sesimi ben de yükseltmek zorunda kalıyorum. Gerçekten herhalde benim sonum en sonunda Tao'yu da alıp bir Budist tapınağa çekilmek olacak. Yani şehir bazen böyle yoruyor insanı. Şehir yoruyor çünkü insanlar, yani hani neyse konuşmayayım. Pozitif olalım. Gerçekten yemek mükemmel. Fıstığın tadı ayrı güzel. Biftek çok güzel pişmiş.
Üstüne portakal suyu. Küçük bir kural geliştirdik aramızda. Dedim lütfen yemeğini rahat rahat ye. Çünkü hani ben ilk başlangıçta böyle ilişkinin başlarında şey diye düşünmüştüm. Ya herhalde ilk ay, cicim ayları falan. Bir süre sonra benim yemeğimi hazırlamaktan vazgeçer. Yok yani benim yemeğimi hazırlıyor, hazırlamadığı zaman da üzülüyor. Dedim ki şöyle yapalım. Bazen sen hazırla, bazen ben hazırlayayım benim yemeğimi. Çok da güzel hazırlıyor. Ama gerçekten üzülüyorum. Yani yemek yiyor, yemek yerken sürekli gözü benim üzerimde, bir şey eksildiği zaman onu koyuyor, bunu koyuyor. Ve bundan mutlu oluyor. Yani bundan çok mutlu. Hani bunu ben zaten böyle bir şey zorlamam asla yani. Yani hani ama dedim ne olur lütfen. Tamam dedim, istediğin zaman yap ama kendi yemeğine konsantre ol. I'm talking about you. Böyle sessiz sakin olduğuna da bakmayın yani. Hani bir şirketin oldukça üst düzey, yani çok fazla açıklamayayım, oldukça üst düzey yöneticisi. Yönetici yani, anlatabiliyor muyum? Hani ekibi var, ekipleri var. Hiçbirine karşı da kızmıyor. Onlarla iletişimini de biliyorum. Onlarla iletişimini de gördüm. Çok sakin, gerektiği zaman haşlıyor. Ama öyle bir sakin ki anlatamam size. Ben böyle şaşırıp kalıyorum yani. Çok güzel bir kültürleri var. İş kültürleri de öyle. Belki bir gün onun üzerine de bir video yaparız arkadaşlar. Müsaade alabilirsek tabii ki. Bakalım. Dalat'ın her noktasında çok güzel manzaralar var. Bizim Karadeniz'deki manzaraları andırıyor. Farklılıklar var tabii ki. Çok güzel manzaralar var, görüyorsunuz. Böyle bir çiçek bahçesine geldik. Kısaca bahçeyi geziyoruz. Bakın bu çiçekler tek tek toplanıp, bunlar biraz daha iç tüketime gerçi. Daha büyük tarlalarda, çiçek tarlalarında, ki onu bir başka videoda göstermiştim size ya da bu videonun içerisinde belki almışımdır. Flower Garden gibi büyük noktalarda ihracat için çiçek üretiyorlar. Ama burası biraz daha böyle küçük bir çiçek pazarı. Yani iç pazara. Dalat'ın kendi içerisindeki iç pazara üretiyorlar. Aynı zamanda yukarıda da bir manzarası varmış buranın. Đây là đồi cỏ hồng nằm ở hướng hội cỏ quanh năm luôn. Xin quý khách vui lòng không bước qua dây đập cỏ, không hái bông cỏ, không để nôi lên cỏ. Çok hoş ve çok güzel bir yer dostlar. Evet, devam edelim yola. Ya buraya küçük bir isim de vermişler yerelde. Pink Grass Hill, yani pembe çayırlı tepe diye çevirsek yanlış olmaz sanırım. Evet, tohumları filizlendiriyorlar. Bakın, burada bir filizlendirme işlemi. Burada da küçük filizler. Böyle bir bahçe gezmek insanı çok rahatlatıyor. Yaklaşık işte yarım saat, 45 dakika biraz oturduk. Biraz yukarı çıktık. Pembe çayırlı tepeyi gördük. Böyle bahçeleri gezdik. Çeşitli fidelerin olduğu çiçek bahçeleri arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz tarla gibi aslında bunlar. Hiç yılan görmedik. Hep yılan tarafından uyarılıyoruz. Yani özellikle bu bölgede, ama hiç görmedik. Yani doğal değil mi aslında? Onların alanındayız. Biz onların alanındayız. Böyle her yer bizimmiş gibi davranıyoruz ama aslında değil. Evet, bugün Dalat'ın en önemli mekanındayız. En önemli mekanlarından birindeyiz. Şehrin merkezindeki kafe kalabalığını, şunu bunu hepsini geçtik dostlar. Şehirden çıktık. Doğanın içerisine geldik. Böyle pek çok dağı tepeyi aştık. Ormanları daha çok aştık. Gölleri geçtik.
Dağları deldim tek başıma şarkısı gibi oldu. Merdivenleri çıkıyoruz ve devam ediyoruz. Tien Huynh Chuklam. Chuklam Zen Manastırı. Valla ilk gördüğüm anda şunu hissediyorum. Burası klasik bir turistik tapınak değil. Yani evet çok fazla turist var. Fakat daha çok gerçekten de içleri doğru girdikçe ruhu olan bir nokta diyebilirim. İnsanların gerçekten de böyle o içlerde, o iç taraflarda ibadet ettiği, meditasyon yaptığı, sustuğu, yavaşladığı bir mekan. Yani yukarı doğru çıktıkça insan sayısı azalıyor ve sakinleşiyor. Ne kadar çıkabileceğiz bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. Çünkü burayı her şeyden, herkesten bağımsız olarak zaten ben görmek istiyorum. Önce adından başlayalım. Tien, yani aslında biz Zen diyebiliyoruz bunu. Anlamı meditasyon arkadaşlar. Vian ise manastır demek. Yani Tien Vian, Zen manastırı. Truklam ise kelime anlamıyla bambu ormanı anlamına geliyor. Ama aynı zamanda Vietnam'a özgü bir Zen Budizmi okulunun adı. Yani biz Vietnam'ın temel Budist kültürünün okuluna geldik. Hatta en büyük okulu diyebilirim rahatlıkla. Vietnam'daki Budizmin, daha önce bunu söylemiştim. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü bu taraflar sessizleşti arkadaşlar. Vietnam'daki Budist kültürü Çin'in etkisinde ya da Japonya'nın etkisinde değil, kendine has bir kültürle var olmuş durumda. Bunu özellikle belirtelim. Yani Zen Budizmi, Vietnam'a özgü Zen Budizmi tamamen kendine özgü bir karaktere sahip. Aslında bu çok böyle eski bir manastır değil. 1993 yılında Thich Tran Tu tarafından kuruluyor. Bu önemli bir isim. Onun amacı Vietnam'da unutulmaya yüz tutmuş Zen geleneğini tekrar canlandırmak. Yani burası nostaljik bir tapınak değil, bilinçli bir kültürel ve ruhsal yeniden inşa projesi diyebiliriz. Şimdi buradayken şunu fark ediyorum. Dalat'ın kendisi zaten özel bir coğrafya. Yaklaşık 1500 metre rakımda, serin, sisli, böyle çam ağaçlarıyla kaplı, Vietnam'ın tropikal sıcağından kaçmak isteyenler için doğal bir sığınak gibi. Fransızlar bile burayı bir dağ istasyonu olarak planlamışlar. Böyle bir iklim Zen pratiği için inanılmaz uygun. Çünkü Zen sessizlikle, doğayla ve sadelikle ilişkili. Yani Zen Budizminin temeli sadelik. Lüks değil, asla, inanılmaz derecede lükse karşı bir yapı. Sadelik, her konuda sadelik. Düşünsel olarak da sadelik. Mümkün olduğunca karmaşıklıktan uzaklaşıp öze dönmek. Sessizlik, doğa ve sadelik. Zen Budizminin 3 temel unsuru. Manastıra girerken büyük kapılardan geçeceğimi düşündüm ama hayır, hiç de öyle değil. Çok gayet sade merdivenler karşıladı beni. Gürültü yavaş yavaş kesildi. Böyle ister istemez burada da kendinizi, ya nasıl anlatayım size, hakikaten de yavaşlıyorsunuz arkadaşlar. Mimariye bakınca ilk dikkatimi çeken şey sadelik. Gösterişli altın süslemeler, büyük devasal kubbeler, işte bu tip kavramlar kesinlikle yok arkadaşlar. Gayet sade, küçük evler gibi yani. Ve tertemiz, ölçülü, dengeli bir estetik var. Kırmızı çatılar, ahşap detaylar, geniş avlular, her şey gerçekten de simetrik. Bunu çok net bir biçimde görebiliyorsunuz. Zen mimarisi bir cümleyle özetlenebilirse eğer şunu söyleyebiliriz. Bir dakika şu taraftan gideyim ama bir yandan da konuşmaya çekiniyorum artık. Çünkü sessizlik gerekiyor. Beni duyabiliyorsunuzdur umarım. Bakın mimari, her şey simetrik arkadaşlar. Her şey simetrik ama baskıcı değil. Geniş avluları var. Öyle evler arasında da hep geniş avlular var. Bu kompleks yaklaşık 20-30 hektarlık büyük bir alana yayılıyor. Yani küçük bir tapınak değil.
bir çeşit kampüs aslında. Burası bir eğitim yeri. Zen Budizmi açısından en önemli eğitim yeri desek gayet doğru bir noktaya girmiş oluruz. Böyle yürüyüş yolları, bonsai bahçeleri, çiçek terasları ve gayet sessizlik. Here? Can we go with this? Oh, okay, thank you, thank you. Oh, thank you very much. Wonderful. Yes, yes, yes. Be careful. Okay. Very strong, yeah. Okay, I can. Oh, I will take, thank you. Try, you can try. Yes. The sun. Anh đi xa, bước chân in sâu trên cát nóng. Gió khô, môi em nứt theo từng câu hứa đã bỏ quên. Nhìn mây bay cũng không mang anh về đến đây. Em khép mi mà tim vẫn mở, chờ một tiếng. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Sa mạc chờ mưa, như em chờ anh giữa trưa nắng cháy. Nước mắt rơi xuống, cũng hóa hơi bay, chẳng chạm được tay. Sa mạc chờ mưa, em khăn giọng hát vẫn không thôi, gọi người từng